Kesin ulan, kesin be! Topun ağzındayız, siz hala oturmuş ahkam kesiyorsunuz burada. Bu işten kurtulmanın bir tek yolu var. Yaşamak için öldüreceğiz. Onun hikayesi Ağrı Dağı'nın eteklerinde bir hayalle başladı. Hayallerinin peşinden İstanbul'a koşan, Yeşilçam sokaklarını arşınlayan, yılmayan, inadına vazgeçmeyen ve sonunda hayallerine kavuşan bir adamın hikayesi. Yusuf Çetin. Ama bu büyülü dünyadaki hayallere erişmek hiç de kolay değildir. Bu yolda parasız da kalır, dayak da yer. Hem rol gereği hem de filmlerde kötü adam olduğu için. Rol gereği bir binanın 5. katından aşağı atılır. Gerçekçi olsun diye 4 nala giden bir atın üzerinden asfalta atılır. 5 milim kalınlığında bir camdan dışarıya fırlatılır. Cam kırıkları onun sırtında bir yara olarak kalır. Ama asıl yara sol yanındadır. Kıymeti bilinmediği için, hakkını alamadığı için, hep kötü adam oynadığı için. Diğer yardımcı oyuncularla çok iyi bir tamamlayıcı oyuncudur. Kudret Karadağ, İhsan Gedik, İbrahim Kurt, Süheyl Eğriboz, Tevfik Şen gibi o da yılların değişmez oyuncusudur. Cüneyt Arkın ve Kemal Sunal filmlerinin değişmez yüzüdür. Filmlerin kötü adamı Yusuf Çetin 1946 yılında Ağrı'da doğar. Gözlerini ilk açtığında başının üstünde gökyüzü, karşısında heybetli uzanan Ağrı Dağı vardır. Ondandır ki sinema sevdası peşinden İstanbul'a geldiğinde karşılaştığı bütün zorluklar karşısında yıkılmayışı Ağrı Dağı'ndan aldığı güçten olsa gerek. Tiyatroyla tanışması çocukluk dönemlerine denk gelir. O zamanlar aşağı yukarı tüm illerde sanatsal faaliyet gösteren halk evleri Ağrı'da da vardır. Burada oyunlar ve skeçler sahnelenir. Yusuf Çetin arkadaşlarıyla birlikte buradaki oyunları izlerken oyunculuğa karşı bir sempatisi gelişir. Bir de Ağrı'da yeni bir sinema açılır o dönem. Yusuf Çetin o günler için yeni bir sinema kurulmuştu. Bu yeni sinemada Yılmaz Güneyleri seyrediyorduk. Tabii bu bir çocukluk aşkı. İnsanlar kendilerini nerede ve nasıl konumlandıracağının kararını veremeyebiliyor. İlk etkileşimin Yılmaz Güney'le başladığını söylemek doğrudur. Sinema bir aşktı bizim için. Daha doğrusu başka bir eğlencemiz yoktu. Yani o doğrultuda hepimiz sinemaya özenirdik. Zannediyorum o dönemin gençleri hep öyleydi. İşten çıkınca iş dışında bir tek sinema vardı hayatımızda der. Kürt enstitülerinin bitimine yakın kurulmuş olan halk evleri aşağı yukarı bütün illerde tiyatro gibi, skeçler gibi belli şeyleri de içeriyordu. O dönemler talebelik dönemlerimizin geçtiği dönemlerdi ki tiyatroya karşı bir sempati var idi. Yeni bir sinema kurulmuştu. O sinemadan doğru da Yılmaz Güneyleri falan seyrediyorduk. Tabii bu bir çocukluk aşkı işte. Yusuf Çetin askerliğini yapıp geldikten sonra 1970 yılında Ağrı'dan ayrılıp İstanbul'un yolunu tutar. İstanbul'a yerleşmemde sinemanın payı da vardır. İstanbul'a yerleştiğim andan itibaren bir arayış içine girdim ve bir yıl içinde de sinemaya girdim diyen Yusuf Çetin bir miktar birikimle gelmiştir İstanbul'a. İlk önce ekonomik olarak güçlüdür. Sinemaya girdikçe bu birikimleri de yavaş yavaş erimeye başlayacaktır. Sinemada ilk olarak yapımcılık yapmaya çalışır. Sinema çevresinden birkaç arkadaş edinir. Yusuf Çetin ilk olarak yapımcılıkla başladım ben. Film yapımına yöneldik fakat ne var ki sinemada büyük bir tekel vardı. Eğer siz yeni bir şeyler yapmak istiyorsanız, ekonomik boyutuyla birilerinin karşısına rakip olarak gözüküyorsanız o doğrultuda yok ediliyorsunuz. Yani ben bunları yaşadım der. Yapımcılığını yaptığı ilk film Ölümsüz Adam'dır. Fikret Hakan, Serpil Gül, Turgut Özatay, Hüseyin Peyda gibi oyuncular vardır kadroda. Çetin, film yaptık fakat gel gelelim filmimizi satamadık biz. Yani sinemaya bile sokamadık. Ucuza elimizden aldılar. Yani malı ucuza kapatmak. Şöyle söyleyeyim, yeni bir yapımcıya tahammülü yoktu sinemanın. Bayağı tekel vardı. Orada gücü olan sinemayı kendi hegemonyası altında tutabiliyor. Ve oradan sadece yapımcılığı kendisi yapıyor. Kendi istediği doğrultuda onu çıkara dönüştürebiliyor. Biz bunu beceremedik. Beceremeyince de yapmış olduğumuz eseri çok ucuza elimizden aldılar der. Yusuf Çetin varını yoğunu bu filme harcamış ama filmden zarar etmiştir. Yeni bir film çekecek parası ise yoktur. Çetin sonra tekrardan yapımcılığa dönme imkanım olmadı ama bu arada ilk filmimde güzel bir rol oynamıştım. Oradan doğru etkilenmiş olsa ki bazı yapımcılar bana oyunculuk teklifi gelmeye başladı der. 1971 yılında Ayşecik Bahar Çiçeği, Yarın Son Gündür, Zagor Karabela filmlerinde rol aldıktan bir yıl sonra Tarkan Altın Madalyon, İstanbul Kabadayısı, Kara Murat, Parçala Behçet, Kaderim Kanla Yazıldı ve Ağrı Dağı'nın Gazabı filmleriyle devam eder oyunculuk hayatına. Sahte Kabadayı, Hanzo,
100 numaralı adam, 2 kızgın adam, Hınç, Tarzan Rıfkı, Vazife Uğruna, Kılıbık, Davaro, Banker Bilo, Kılıç Bey gibi nice filmde oynar ve çoğunda kötü karakteri başarıyla canlandırmıştır. Kemal Sunal, İlyas Salman, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır gibi oyuncularla çok sayıda filmde rol almış, kötü adamı hakkını vererek oynamış ve Yeşilçam'ın aranan simalarından biri olmuştur. Yusuf Çetin hep kötü adam oynamaktan dert yanar. Ben sinema hayatım boyunca hep kötü adam oynadım. İlk filmimde de yine bir kumarbaz oynamıştım. Kötü adam rolü benim tercihim dışındaydı. Sinemada bazı şeyler basma kalıp olarak kullanılıyor. Sizin oyunculuk tarzınızı gözetmiyorlar. Siz bir şeyde başarılı olmuşsanız ancak öyle görülüyorsunuz. Sizi fiziğiniz ve yüz hatlarınızla orantılıyorlar. Bu yanlış olandır diye düşünüyorum. Yani her oyuncu, her aktör, her rolün altından kalkabilir. Kendisine imkan verildiği takdirde. Ki ben bunu yaşadım dönem dönem. Yönetmen hazır yoğrulmuş bir hamur alıyor eline. Sizi başka şeylerde de aynı bakış açısıyla değerlendiriyor. Sinemadaki yönetmenlerimiz bu bakış açısından bir türlü kurtulamadılar der. Yusuf Çetin filmlerde kötü adam oynadığı için gerçek hayatında birçok zorlukla karşılaşır. İnsanlar ona kötü adam muamelesi yapar. Bana karşı İstiklal Caddesi'nde güç denemesine kalkanlar oldu. Siz mafya oynuyorsunuz, silah elinizde, sürekli kavga ediyorsunuz, tetikçilik yapıyorsunuz, soygun yapıyorsunuz, tecavüzcü oynuyorsunuz. Şimdi böyle olunca da kişiler sizin üzerinizden kendilerini denemeye çalışıyorlar. Mesela İstiklal Caddesi'nde 3 kişi geliyor. Farkındayım. Beni göstererek yürüyüp üzerime geliyorlar. Fakat içlerinden birisi bayağı yüklenecek gibi. Gelip bana omuz attı. Allah'tan bir şey yapacaklarına karşı hazırlıklıyım diye konuşur. Yusuf Çetin çekimler sırasında birçok kez ölümle burun buruna gelir. Çekimler sırasında ölümlerden döndük. 5 katlı binadan atladık. 5 milim camları kırarak dışarı atladık. 4 nala giden atın üstünden asfalta düştük. 60-70 ile giden araçtan dışarı attık kendimizi. Sırtımda cam kırığı izleri var. Yani 5 milim camdan fırlatıldıktan sonra oldu der. Sizin sinema seyirciniz eğer kötü oynamışsanız, öyle tanınmışsanız sizi kendi yaşamınızda da öyle algılıyor. Yani ben şöyle söyleyebilirim. İstiklal Caddesi'nde güç denemesine kalkanlar oldu. Tabii yani siz mafyayı oynuyorsunuz, silah elinizde, sürekli kavga ediyorsunuz, tetikçilik yapıyorsunuz, soygun yapıyorsunuz, tecavüzcü oynuyorsunuz. Şimdi böyle de olunca kişiler sizin üzerinizde kendilerini denemeye çalışıyorlar. Çekimlerde profesyonel önlemler alınmadığı için dayak yiyen kötü adamlar bunun bedelini kendi bedenleriyle öderler. Darbe almak, yaralanmak artık onlar için de set içinde bir yaşam tarzı olmuştur. Oysa bu darbeler birçoğunun hayatında kalıcı hasarlara yol açacaktır. Yusuf Çetin düşününce çok emeğimiz var, çok özlerimiz var. Fakat hep kullanıldı bunlar diye düşünüyorum. Karşılığını bulmadı. Gerçekten sömürüldük, istismar edildik diye konuşur. Yüreğinde olan oyunculuk şansının kendisine verilmediğini düşünür hep. Yusuf Çetin yardımcı oyuncu olarak karakter rollerinde 400 civarında filmde oynar. Sinema Emekçileri Sendikası'nın kurucuları arasında yer alır. Yusuf Çetin ayrıca Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin denetim kurulu başkanlığını uzun süre yürütür. Oyuncuların haklarını alması için mücadele verir. Yusuf Çetin 2011 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Krej isimli bir film çeker. Ağrı Dağı eteklerinden sinema sevdası için yollara düşen, beyaz perdenin büyüsüne kapılıp her türlü zorluğa göğüs geren, cam kırıklarından değil, istediği rolleri oynayamadığı için kalbi kırılan, emektar oyuncumuzun gönlünden geçen rollerde oynaması dileğiyle videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.